Kanalımdan herkese selamlar. Yeni ve Türkiye'de ilk olduğunu düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Xiaomi TV Box S 4K modelinin 3. jenerasyonu çıktı arkadaşlar ve Türkiye'de bu ürün henüz satışta yok. Herhangi bir Türkçe içerik de yok. Sizler için ben bu cihazı yurt dışından satın aldım. Tasarımına bakacağız, yeniliklerine bakacağız. İkinci nesilden üçüncü nesile geçmeye değer mi? Değer farklar var mı? Birazcık onlara bakacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videoların devamı gelecek. Şimdi dilerseniz kadrajı değiştirelim. Önce bu cihazı bir kutusundan çıkartalım. Ne gibi farklılıklar var? Yan yana göstereceğim. Daha sonrasında da kurulum aşamasına hep birlikte geçebiliriz. Dilerseniz kutu açılışımız başlasın. Xiaomi TV Box S'in 3. jenerasyonu görmüş olduğunuz gibi elimde birazdan kutusundan çıkacak ve detaylarına bakacağız. Şurada da masada 2. jenerasyonu var. Şimdi burada ne gibi yenilikler var? Birazcık onlardan bahsetmek gerekiyor. Öncelikli olarak geliştirilmiş bir işlemci burada karşımıza çıkıyor. Bunun detaylarını birazdan anlatacağım. 32 GB'lık dahili hafıza kullanımı mevcut artık. Wi-Fi 6 desteği, Dolby Vision ve Atmos, HDR10 ve uyumlu modellerde VRR yani değişkenlik gösterebilen tazeleme hızı desteğiyle birlikte geliyor. 3. nesil Mi Box. Şimdi dilerseniz bir kutusunu açalım artık ve tasarımına yakından bakmaya başlayalım. Şöyle. Evet, bununla işimiz kalmadı artık. Sıkı bir kutu yapmışlar arkadaşlar. 75 euroya satın aldım ben bu ürünü. Türkiye'de dediğim gibi henüz satışta yok. Olur mu olmaz mı ya da ne zaman olur onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi evet, daha da incelmiş, daha da küçültülmüş bir birim karşımızda önceki jenerasyona göre. Yan yana göreceksiniz zaten birazdan ama gerçekten çok çok küçüldüğünü, çok çok inceldiğini söyleyebilirim. Bakın şöyle. İnceliğinde şu şekilde görebilirsiniz. Gerçekten çok ince ve hafif bir tasarıma büründürülmüş 3. jenerasyon. Şimdi 2. jenerasyonla ikisini bir yan yana göstermek istiyorum size. Yani şöyle, özellikle köşelerin daha yumuşatılmış olduğunu söyleyebilirim ve daha ince görünüyor. Şöyle yan yana geldiğinde zaten anlayacaksınız ne kadar fark olduğunu. Burada resmen 2 katlık bir tasarım varken burada tek parçaya bürünmüş arkadaşlar. Alt kısımda böyle. Şimdi arkaya baktığımızda burada bazı yenilikler mevcut ve ayrıştırılan şeyler, giden şeyler mevcut. Onlardan da size kısaca bahsedeceğim. Evet, şimdi üst tarafta 3. jenerasyon, alt tarafta da 2. jenerasyonu görebiliyorsunuz. Yine güç girişleri cihazın sol tarafında, HDMI portları, USB maalesef 2.0 arkadaşlar. 2025 yılında 2.0'ı sürdürmeye devam etmiş Xiaomi'deki arkadaşlar. Kınıyorum kendilerini. Cihazın tasarımı bu şekilde. Son derece sade, ekstra herhangi bir şey olmayan. Şu kısımda da bir LED bildirimi var. Ve işin ilginci arkadaşlar, yine klasik güç birimini kullanmışlar. Herhangi bir Type-C adaptör vesaire yok. Herhangi bir Type-C bağlantısı da yok işin kötüsü. Cihaz bu şekilde. Bakalım kutudan başka neler çıkacak. Şöyle bir kutuyu açalım. Yine hiçbirimizin asla okumadığı kullanım kılavuzları. HDMI 2.1 kablo arkadaşlar. Bu bence çok önemli. Çünkü bu cihazda artık HDMI 2.1 desteği var. Ama belli limitlerle birlikte geliyor. Ondan da bahsedeceğim. Çok uzun bir kablo değil. Ama işimizi görecektir. Yine ikinci nesilde olduğu gibi standart bir klasik kendi adaptörüyle geliyor. Burada da herhangi bir yenilik yok. Yani Xiaomi birazcık bazı konularda kolaya kaçmış arkadaşlar. Bunu çok net söyleyebilirim size. Şimdi kumandaya da bakalım. Kumanda da bu şekilde. Onu da bir paketinden çıkartalım. Bluetooth destekli bir kumanda ile karşı karşıyayız. Şimdi 2. jenerasyonun kumandasını da hemen buraya getirip yan yana göstereceğim. Evet, sol taraftaki 3. jenerasyonun kumandası, sağ taraftaki 2. jenerasyonun. Tasarım olarak neredeyse aralarında hiçbir fark yok. Buton dağılımı konusunda herhangi bir fark yok. Bir tek şurada gördüğünüz gibi Google Asistan butonunun tasarımı değiştirilmiş. Üzerindeki tasarımı birazcık değiştirmişler. Onun dışında neredeyse birebir aynı olduğunu söylemem gerekiyor. Ya bu kumandada benim için yokluğunu en çok aradığım şey arkadaşlar, bir ses kontrol okey, tamam. Sesi azaltıp yükseltebiliyoruz ama bir mute butonu yok. Yani tamamen bir anda sessize almak istediğim zaman bunu bize yaptırmıyor. Kumanda bunun dışında neredeyse birebir aynı. Herhangi bir farkı yok bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar kutuya dönelim ve bunda neler yeni neler eski birazcık ondan size bahsetmek istiyorum.
Dediğim gibi 3. jenerasyonda yeni bir işlemci kullanılmış. Bu %20'ye kadar daha hızlı bir CPU ve %130 oranında geliştirilmiş bir GPU ile birlikte geliyor arkadaşlar. Teknik verilere göre ve dokümanlara göre. Kullanılan işlemci 6 nanometrelik M-Logic S905 X5M isimli bir işlemci. Bu dediğim gibi 6 nanometrede ve 5 wattlık güç tüketimine sahip. Bence bu gerçekten çok çok güzel çünkü uzun vadede ısınma gibi bir problem olmaz ve dediğim gibi %20'lik işlem gücü ve %130 civarında bir GPU artışıyla beraber özellikle streaming konularında işte Plex gibi, Kodi gibi yazılımlarda size daha fazla verim sağlayacak ve tabii oyun oynamak isterseniz oyun konusunda da sizlere bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu cihazda en çok eleştireceğim şey hala 2 GB'lık RAM olması arkadaşlar. Aynı bunda olduğu gibi bunda da 2 GB'lık RAM var. İkisinin arasındaki farklara gelecek olursak işlemci yeni, 32 GB'lık hafıza mevcut, Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.2 desteği ve HDMI 2.1 ile birlikte geliyor. Ama bence buna göre en büyük farklılık yazılım tarafında çünkü ikinci nesil Google TV'nin 12. sürümünde tıkandı kaldı arkadaşlar. Herhangi bir güncelleme almıyor. Ama 3. nesilde Google TV'nin 14. sürümü mevcut. Birazdan zaten kuruluma geçtiğimde onları da göstereceğim. Arayüzde herhangi bir yenilik vesaire var mı? Onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Evet, tasarım ve kutu içeriği veya teknik özellikler bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz bir bağlantıyı gerçekleştirelim. Bir televizyonda nasıl kurulumu sağlanıyor, bizlere neler sunuyor birazcık da onlardan bahsedelim. Şimdi televizyonun sol tarafında altta gördüğünüz gibi ilk bağlantıları yaptım. Herhangi bir HDMI portundan bağlayabilirsiniz. Ama televizyonunuzda 2.1 desteği varsa daha faydalı olacaktır. Evet, portuma geçişimi yapıyorum. Şimdi ilk kurulum aşamalarını sizlere göstermeye çalışacağım. Sanırım 3. porttan girişimizi yapıyoruz. Evet. Az önce gördüğünüz gibi ekranın sağ tarafında zaten Dolby Vision uyarısı, daha doğrusu belirtici hemen çıktı. Evet, şimdi ilk olarak bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Kısa bir mesafe içinden arkadaşlar kumandadaki şu iki tuşa basmanız gerekiyor. Onu da hemen yapalım. Eşleştirme bu kadar basit oldu. Şimdi hemen ayarlardan bir başlayalım. Türkçeyi seçerek yolumuza çıkıyoruz. Bölgenizi seçin. Sesli bir kumandası var arkadaşlar bu arada. Evet, Türkiye'yi de seçtik. Şimdi burada internet bağlantımızı kuracağız. Ben hemen kurumu yapıyorum. Evet, şifremizi de girdik. İlk bağlantımız gerçekleşti. Şu anda cihaz ilk kurulumunu yapıyor. Evet, burada Google hesabıyla giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen buradaki girişimi de gerçekleştireceğim. Google hesabımla da girişimi yaptım. Şimdi son artık kurulumlar gerçekleşecek. Şartları kabul ediyoruz. Evet, Google TV hizmetleri burada hangi hizmetlerin olduğunu görebilirsiniz. Konum, iyileştirme, Google Home, asistan kabul et diyoruz. Evet, tüm uygulamalarınızda arayın, izin ver. Hizmetleri seçin kısmında ön yüklenecek olan hizmetlerini seçebilirsiniz. Burada tabii benim kullanmadıklarım da, daha doğrusu kullanıp burada listelenmemiş olan da var. Onları daha sonrasında kendim indireceğim. Sanırım şimdilik bu kadar yeter. Onayla diyoruz. Evet, enerji modu. Burada farklı modlarda kullanabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi hangi özelliklerin çalışıp çalışmadığını burada görebiliyorsunuz. Benim için şu anda bu yeterli. Evet, kurulum tamamlanıyor. Google TV'niz kuruluyor şeklinde uyarı geldi. Ben bu yapılırken size birazcık da cihazdan bahsetmeye devam edeyim. Google TV'nin 14. sürümüyle gelmesi bence en büyük avantajlardan bir tanesi. Ama eleştireceğim nokta iki tane kesinlikle. Birincisi hala 2 GB'lık RAM kullanması. İkincisi arkadaki USB portunun USB 2.0 olması. Hani Type A, Type C falan geçtim. 2.0 USB ile gelmesi. Ben gerçekten çok yanlış bir hamle olmuş bence. Üçüncüsü de arkadaşlar bu kumandada bir ne bileyim daha hızlı kullanmanızı sağlayacak bir mute tuşu vesaire ya da belki bir aydınlatma olsa fena olmazmış diye düşünüyorum. Ama maalesef hiçbiri yok bu söylediklerimin. Ama bunun dışında 32 GB yükseltilmiş hafıza, Wi-Fi 6 desteği,
Dual MIMO ile birlikte gelmesi önemli. Daha güçlü bir işlemci, daha güçlü bir GPU gibi şeylerle birazcık daha size fayda sağlayacak ama bunları günlük kullanırken ne kadar ihtiyacınızı karşılayacak bilmiyorum. Çünkü bir multitasking becerisi olmayacak 2 GB'lık RAM'i olduğu için. Bu da aklınızda bulunsun. Ama dediğim gibi ikinci nesilden üçüncü nesile geçişteki en büyük etkenlerden biri bence HDMI 2.1 desteğini verebilmesi. Birazdan hangi çözünürlükte hangi hızları karşılaştırdığını ya da sunduğunu sizlere göstereceğim. Şimdi bu aşamada da farklı ayarları yapmanızı sağlıyor. Ekran koruyucularınızı Google Fotoğraflardan seçebilirsiniz. Birden fazla profil oluşturabilirsiniz ve ebeveyn yönetiminde daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Ben bunların hiçbirini yapmadan ana ekrana artık gitmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi ilk versiyonu, daha doğrusu ikinci nesile neredeyse birebir benzeyen bir arayüz var ama şunu söyleyebilirim. İlk dikkatimi çeken şey daha akıcı hareket etmesi oldu arkadaşlar. Yani ben çok uzun zamandır ikinci nesini de kullanıyorum ama bu kadar akıcı olduğunu söyleyemem. Ama burada gerçekten bir akıcılık söz konusu. Şimdi ayarlar kısmına gidelim. Orayı bir kurcalayalım bakalım neler gösterecek bize, neler sağlayacak. Bu arada Bluetooth 5.2 olduğunu da söyleyeyim. Burada dilerseniz bir Bluetooth Gamepad veya Bluetooth kulaklık, klavye vesaire bağlayabiliyorsunuz cihaza. Bu da avantajlardan biri. Şimdi ayarlar kısmına geldik. HDMI tarafında CEC desteği var. Yani televizyonunuzun açılıp kapanışıyla beraber bu cihazı da yönetebiliyorsunuz ortak bir cihaz olarak. Bu güzel. Metin ölçeklendirme ekranınızın ebatına göre burada size ön izlemeyle birlikte sunuyor. Evet, çözünürlük kısmı bence burası önemli çünkü dediğim gibi HDMI 2.1 desteği var arkadaşlar bu cihazda artık. Benim burada beklentim 4K'da da 120 Hz'e kadar çıkabilmesiydi ancak burada 4K'da 120 Hz'e kadar maalesef çıkamıyor arkadaşlar. Bu bence eleştirilecek noktalardan bir tanesi. Neler var onlara bakalım. 4K 60, 4K 59, 50, 30, 29.7, 25, 24, 1080p'de 120 Hz'e kadar destek verebiliyor. Yani ben bunu 4K'da beklerdim açıkçası ama maalesef o şekilde karşımıza çıkmadı. Diğer çözünürlük modlarını görüyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim özetle. HDMI 2.1'den tam olarak faydalanmak adına yapmanız gereken şey 1080p'de 120 Hz'e kadar almak ve bu modda gördüğünüz gibi bakın sağda da uyarıları var. SDR, Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10 Plus destekleniyor gibi. Burada çözünürlüklere göre oradaki ayarlar değişiyor. Bak, şimdi dilerseniz bir 1080p 120 Hz modunu deneyelim. Tamam dedik. Tabii ki görüntü büyüdü arkadaşlar. Ona çok fazla yapacak bir şey yok ama işin güzel tarafı VRR desteğine kavuştu. Hatta bunu televizyondan da şöyle gösterebilirim size. Ayarlara gelelim. Gördüğünüz gibi dijital stereo 120 Hz genel HDR10 bu şekilde ekran bilgileri karşımıza çıkıyor. Şimdi tekrar devam edelim ayarlara. Burada dinamik güncelleme, dinamik tazeleme hızı ayarları mevcut. Dynamic Range dediğimiz zaman burada Dolby Vision'ı bütün görüntülerde Dolby Vision'da kullanabilirsiniz ama ben içerikle eşleştirilmesinden yanayım. Yani içerikte Dolby Vision yoksa Dolby Vision kullanmaya gerek yok. Buradaki ayara geldiğiniz zaman da Dolby Vision'ın işlenme ayarını cihaz yani source dediğiniz zaman Mi Box gerçekleştiriyor. S-Sync dediğiniz zaman da televizyon gerçekleştiriyor. Televizyon daha güçlü olduğu için televizyonda tutmanızda fayda var. İçerik karahızı ile eşleştir konusu dediğim gibi televizyonunuzda bir refresh rate konusunda VRR veya ALM desteği varsa burada daha fazla faydasını göreceksiniz anlamına geliyor. Burada dilerseniz her zaman da tutabilirsiniz ama kesintisi dediğiniz zaman bağlı ekran mesela desteklemiyormuş arkadaşlar. Destekleyen bir cihazı geçmediğiniz sürece bir etkisi yok diyor. Uygulama isterse cihazınız çalıştırabiliyor bunu. Gelişmiş ekran ayarlarında da bu şekilde ayarlarımız mevcut. Oyun modunda ne yaptığını göstermiyor. O yüzden açık kalmasında da bir sakınca yok diye düşünüyorum. Biçim bilgisini gizle. Bakın Dolby Vision etkin biçimler bunlar. Şu anda desteklenen biçimler. Ses ayarlarına gelelim. Ses ayarlar kısmında da burada farklı kodları ve geliştirici modlarını görebiliyorsunuz. A kısmında çok fazla ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Hızlı bağlan dediğiniz zaman aslında bir bağlantı paylaşımı yapıyorsunuz. Yani evinize bir misafir geldiği zaman QR kodunu televizyondan gösterebilirsiniz. Değişik bir özellik olmuş.
Çok işinize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Ayarlar, gizlilik modları, uygulamalar. Az önce yanlışlıkla açtığım uygulamayı gösteriyor. Bu güzel. Ambiyans modu, güç enerji modu hakkında kısmına geldiğimizde de bakın 14. sürüm olduğunu görebiliyorsunuz. Bu Xiaomi'nin bir önceki nesline göre, yani ikinci nesle göre bence cihazın en büyük yeniliklerinden bir tanesi. Çünkü ikinci nesilde artık güncelleme gelmiyor maalesef. Bu cihazda Widevine L1 seviyesinde DRM koruması var. Bu da Netflix gibi uygulamalarda bu cihazda 4K ve diğer çözünürlük ayarlarında farklı şeyleri rahatlıkla kullanacağınız anlamına gelmekte. Kumanda, ayarlar kısmında başka bir şey var mı? Ayarlar kısmında başka bir şey yok. Şimdi birazcık da istiyorsanız uygulamalara bir bakalım. Netflix vesaire zaten yüklü. Bakın Blue TV artık yok, biliyorsunuz, HBO olarak indirmeniz gerekiyor. Burada farklı ayarlarda veya farklı kapasitelerde oyunları, uygulamaları rahatlıkla indirebileceksiniz. Çünkü 32 GB'lık hafızayla geliyor artık. YouTube'a bir bakalım. Burada arama modu güzel çünkü Google Asistan'la beraber farklı aramaları sadece sesli komutlarla yapabileceksiniz. Bunun için basıp tutmanız yeterli olacak. Zaten görüyorsunuz, ben konuşurken okumaya ve tanımlamaya başladı ama böyle bir aramada ne yapacak gerçekten bilmiyorum. Ama ne kadar hızlı tanımladığını anlayabilirsiniz. Tamam, birkaç video gösteriyorum. Buna video gösterdi, ilginç. Şöyle yapalım. Efendim? 2025 yılında çıkacak konsol oyunları. Tamam, birkaç video gösteriyorum. Sonuç gayet iyi arkadaşlar. Bakın gerçekten çok hızlı çalışıyor. Yani YouTube veya başka bir yerde arama yaparken çok da fazla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Netflix'e bakalım. Şimdi Netflix'e girdiğinizde aslında bu cihazın sizlere sunabildiklerini şurada özet ekranında görebiliyorsunuz. Mesela Deep Impact filmini izlemek istediğinizde 4K, Dolby Vision 5.1 gibi seçenekleri sizlere gösteriyor. Ve giriş yaptığınızda da arkadaşlar, eğer televizyonunuzda Dolby Vision veya Dolby Atmos gibi özellikler varsa bakın sağ tarafta bunun hemen işaretini verdi sizlere. Dolby Vision modu aktif hale giriyor ve bu şekilde içeriği tüketebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel olmuş. Şimdi uygulamalar tarafına geri geldiğimizde de buradaki alandan dilediğiniz uygulamaları arayabilir, indirebilir. Bunun içinde IPTV uygulamaları da mevcut. Tabii ki burada net bir uygulama tavsiyesi vesaire yapmayacağım ama hani IPTV kullanmak istiyorsanız veya kullanıyorsanız 3. nesillere kullanabilirsiniz. HBO Max burada bence en önemli uygulamalardan bir tanesi. Zaten bir Google Play Store olduğu için de bu uygulamalara erişebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar toparlamak istiyorum yavaş yavaş. Xiaomi'nin Mi Box TV S 3. jenerasyon 4K modeli. Eğer elinizde 2. jenerasyon varsa gerçekten geçiş yapmaya değer değil. Onu söyleyebilirim. Çünkü gündelik ihtiyacınız zaten karşılayacaktır. Ve hani çok ekstrem beklentileriniz yoksa böyle bir cihazdan 3. nesili almanıza bence gerek yok diye düşünüyorum. Bende 2. nesil de var. Hani şöyle ilk kurulum aşamasında veya vesaire yaptığım şeylerde ya iyi ki almışım dedirtecek bir şey olmadı. Benim bu ürünü tek satın alma sebebim içerik üretmekti. Bu videoyu yapmaktı. En azından sizlerle de bu bilgileri paylaşmış oldum. Çünkü satışa çıktığı zaman ne kadardan satışa çıkar ülkemizde hiçbir fikrim yok. O yüzden en azından bu şekilde görmüş oldunuz diye düşünüyorum. Tasarımını gösterdim. Teknik özelliklerini anlatmaya çalıştım sizlere. Yani tasarımda birazcık daha şık olmuş, hoş olmuş. Onun dışında çok farkı yok ama dediğim gibi 2 GB'lık RAM ayıp olmuş yani. Hani 75 euroluk bir cihaz bu. Türkiye'de belki 5000 6000'den satılacak. 2 GB RAM çok ayıp olmuş. Arkada USB Type-C yerine veya 3.0 port yerine eski nesil USB kullanılması bence çok yanlış olmuş bu cihazda. Ama onun dışında eğer sıfırdan bu tarz bir cihaza ihtiyacınız varsa 2. nesil yerine 3. nesil alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir güncelleme, cihaz güncellemesi illa 2'den 3'e geçeyim gibi bir talebiniz varsa ben arkadaşlar açıkçası önermiyorum. Bence gerek yok. Evet, videoyu da böylelikle sonlandırıyorum.
Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Öğretici bir video olmuştur. Merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorum kısmında mutlaka paylaşın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.